Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Dracula chimera, Orchidaceae yani salepgiller familyasına ait epifit bir orkide türüdür. Dracula adı Latince'de ejderha anlamına gelir ve bitkinin vampir dişlerini andıran çiçek yapısına gönderme yapar. Bitkinin soyadı olan Chimera ise Yunan mitolojisindeki çok başlı çeşitli hayvanların birleşiminden oluşan efsanevi bir canavara atıfta bulunur. Bu orkideye bazen de maymun suratlı orkide de denmektedir. Çünkü çiçekleri maymun yüzüne de benzetilir. Bu büyüleyici orkide türü 1978 yılında Macar asıllı Amerikalı botanikçi Leslie Andrew Gary tarafından keşfedilerek bilim dünyasına tanıtılmıştır. Dracula orkidesi nemli ve serin ortamlarda yetişmeyi sever. Doğal halde Kolombiya ve Ekvador'un sis ormanlarında 1200 ile 2200 metre arasındaki yüksekliklerde yetişir. Dracula chimera uzun ve ince yapraklı, kökleriyle ağaçlara tutunarak yetişen bir orkidedir. Bu orkide türü doğal yaşam alanında belirli sinek türleri tarafından tozlaştırılır. Dracula orkidesi sinekleri kendisine çekmek için mantar kokusuna benzer bir koku salar. Zehirli bir bitki değildir fakat gıda amaçlı bir tüketim şekli bulunmaz. Oysa kendi ailesi içinde yer alan orkide familyasının bazı türleri gıda ve içecek yapımında da kullanılmaktadır. Dracula chimera özellikle botanik bahçelerinde ve orkide koleksiyonerleri tarafından seralarda yetiştirilir. Doğum ya da çoğunlukla vejetatif yöntemlerle çoğaltılabilir. Ancak hassas büyüme koşulları gerektirdiğinden yetiştirilmesi oldukça zor bir türdür. Bazı yerel inançlara göre Dracula chimera gizem ve büyüyle ilişkilendirilen bir bitkidir. Gotik ve fantastik edebiyatın en gizemli ve şöhretli karakterlerinden biri olan Kont Dracula ile anılan bu bitki, sıra dışı güzelliğiyle dikkat çeker. Bitkinin yöresel herhangi bir efsanesi yok ama ben size bitkiye adını veren edebiyattaki Kont Dracula efsanesinin nasıl doğduğundan biraz bahsedeceğim. Fantastik kurgu türünde eserler yazan İrlandalı bir yazar olan Bram Stoker'ın 1897 yılında yayınlanan ve zaman içinde bir klasiğe dönüşen Dracula romanı, tarih araştırmaları, gotik edebiyata gösterilen ilgi ve Stoker'ın olağanüstü hayal gücünün bir eseridir. Stoker'ın Kont Dracula karakterini yaratırken tarihi bir kişilik olan acımasız Eflak Prensi Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Vlad Tepes'ten çok Londra'da beraber çalıştığı tiyatro oyuncusu ve dostu Henry Irving'den esinlendiği söylenir. Stoker şüphesiz Avrupa kökenli folklorik araştırmalardan, Balkan vampir efsanelerinden ve tarihi kişiliklerden de esinlenmiştir. Fakat yazarın asıl esin kaynağı John Polidori tarafından yazılan 1819 tarihli The Vampire ve Sheridan Le Fanu tarafından yazılan 1827 tarihli Carmilla adlı vampir romanlarıdır. Türün merakları dışında pek kimse bilmez ama Bram Stoker Dracula romanını yazmadan önce onun bir ön sözü niteliği taşıyan Dracula'nın Misafir adlı bir kısa öykü yazmıştır. Yazar bu hikayeyle işlediği konunun derinliğine adeta bir keşif dalışı yapmış, hatta önceleri bu kısa hikayeyi romanın ilk bölümü olarak yayınlamayı düşünmüş ama sonra da vazgeçmiştir. Bu kısa hikaye yazarın ölümünden sonra yazarın eşi Florence Stoker'ın onayıyla 1914'te yayınlanmıştır. Hikayede bir at arabasıyla Almanya'nın Avusturya sınırına seyahat eden ve ismi belirtilmeyen bir İngiliz'in yaşadığı doğaüstü olaylar konuludur. En az Kont kadar gizemli görünen bu yolcu, at arabasını kullanan sürücünün uyarılarına kulak asmayıp arabadan iner ve yürüyerek terk edilmiş bir köyü ve mezarlığı keşfeder. Mezarlıkta dolaşırken tarihte kanlı kontes olarak tanınan ve yüzlerce genç kızı öldürerek kanıyla banyo yaptığı bilinen Elizabeth Bathory'e bir gönderme olarak uzun zaman önce ölmüş bir kontesin mezarına ulaşır. Aniden çıkan gizemli bir kar fırtınasına donup ölmekten ise Kont Dracula tarafından kurtarılır. Eğer siz de benim gibi gotik edebiyata ve Dracula'ya ilgi duyuyorsanız, hikayenin karanlık ve ürkütücü atmosferini iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bu kısa hikayeyi bulup okumanızı tavsiye ederim.